Türkiye ve dünya kritik bir eşikte bulunuyor. Soykırım ve faşizm normalleştirilip nükleer bir savaş hazırlığı yapılırken, insanlığın ezici çoğunluğuna hiçbir umut ve gelecek vaat etmeyen, iflas etmiş kapitalist sistemden başka bir alternatif olmadığı öne sürülüyor. Partimiz Sosyalist Eşitlik Partisi 4. Enternasyonel bu yalanı reddediyor. Doğrusu iki seçenek var. Biri, kapitalizmin savaşlar, pandemiler ve ekolojik felaketler yoluyla uygarlığı yok oluşa sürüklemesi. Diğeri ise küresel toplumun ihtiyaçları üzerine kurulu yeni bir sistem. Yani sosyalizm. İnsanlığın umudu ve geleceği sosyalizmde. Partimiz bu tek ilerici seçeneği gerçeğe dönüştürmek için kuruldu. Bu hedefe ulaşmak için küresel üretim ve iletişim ağları üzerinden birleşen ve tüm toplumsal zenginliği üreten işçi sınıfının kendi çıkarlarının bilincine vararak kapitalist sisteme ve egemen sınıfa karşı seferber olması ve dünya genelinde iktidarı alması gerekiyor. Yani uçsuz bucaksız zenginliği işçi sınıfının sömürüsüne dayanan egemen sınıfın haksız serveti kamulaştırılmalı, üretim ve işçi denetimi kurulmalı ve özel kâra değil toplumsal eşitliğe dayalı yeni bir toplum inşa edilmelidir. Sosyalist Eşitlik Partisi diğer partiler gibi bir parti değil. Biz Sosyalist Devrimin Dünya Partisi'nin bir parçasıyız. Her türden milliyetçiliği reddediyor ve her yerde ortak çıkarlara ve ortak düşmanlara sahip olan işçilerin uluslararası birliği için mücadele ediyoruz. Küçük burjuva kimlik siyasetini reddediyor ve toplumdaki temel bölünmenin sınıfsal olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. İnsanlığın karşı karşıya olduğu tüm temel sorunlar özünde kapitalist sistemden kaynaklanan küresel sorunlardır. Bu sorunların bir nedeni üretim araçlarındaki özel mülkiyetken, diğeri dünyanın ekonomik olarak köhne ulus devletlere bölünmesi olduğu için sorunların çözümünün de uluslararası olması şart. Bu çözümleri hayata geçirebilecek tek toplumsal güç ise uluslararası bir sınıf olarak işçi sınıfı. Emperyalist savaşa ve soykırıma yol açan ulus devlet sisteminin alternatifi, sözde çok kutuplu bir kapitalist dünya arayışı değil, sınırları ortadan kaldıracak bir Dünya İşçi Devletleri Federasyonu'dur. Kapitalist sistemin barbarlığının ve bu sistemi savunan tüm partilerin çürümüşlüğünün en çarpıcı tezahürü Gazze'de devam eden soykırımdır. Diğer kritik sorunlar için olduğu gibi Filistin sorununa da mevcut kapitalist ulus devlet sistemi içinde bir çözüm olmadığı inkar edilemez bir şekilde açığa çıkmış durumda. Aynısı uluslararası bir sorun olan Kürt meselesi için de geçerli. Bunlara yönelik tek geçerli ve ilerici çözüm tüm milliyetlerden işçilerin devrimci seferberliğiyle kurulacak bir Orta Doğu Sosyalist Federasyonu. Sosyalist Eşitlik Partisi kötünün iyisi politikasını kesin bir dille reddetmekte ve işçi sınıfının siyasi bağımsızlığı için mücadele etmektedir. Bu, işçi sınıfını burjuva partilere ve çıkarlara tabi kılan sınıf işbirlikçi halk cephesi siyasetinin reddedilmesi demektir. İster iktidarda ister muhalefette olsun kapitalist düzen partileri aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen iki temel meselede tamamen hemfikirler. Bunlardan ilki emperyalizme bağlılık, ikincisi ise işçi sınıfının çıkarlarına düşmanlık. Bundan dolayı kapitalist partiler doğaları gereği Kürt sorunu dahil temel siyasi sorunları çözüp demokratik bir rejim kuramazlar. Toplumsal eşitliği sağlayamazlar ve anti-emperyalist bir dış politika izleyemezler. Lev Troçki'nin sürekli devrim teorisinde açıkladığı gibi bu görevler sosyalizm uğruna mücadelede işçi sınıfına düşmektedir. Yani demokrasi mücadelesi sosyalizm mücadelesine ayrılmaz biçimde bağlıdır. Sosyalist Eşitlik Partisi, kapitalist düzen partilerini ve onlarla işbirliği yapmaktan başka bir yol olmadığını söyleyen sahte sol partileri reddediyor. İşçileri ve gençleri Sosyalist Eşitlik Partisi'ni kendi devrimci partileri olarak inşa etmeye çağırıyoruz. Sosyalist Eşitlik Partisi bir tarih partisi. Partimiz Marx, Engels, Lenin ve Troçki'nin klasik Marksizminin ve 1917 Ekim devriminin geleneğini sürdürüyor. Bu gelenek 1923'teki kuruluşundan bu yana Troçkist hareket tarafından Stalinizme, sosyal demokrasiye ve küçük burjuva milliyetçiliğine karşı savunulup geliştirildi. Stalinizmin ulusal sosyalizm programı, Kremlin bürokrasisinin çıkarları uğruna, yani emperyalizmle sözde barış içinde bir arada yaşama adına devrime ihanet etmiş ve Sovyetler Birliği'nin dağıtılmasına yol açmıştır.
Sosyal demokrasinin kapitalizmi iyileştirme şeklindeki gerici politikası da başarısız olmuştur. Küçük burjuva milliyetçiliği ise kaçınılmaz olarak emperyalizme teslimiyet ve yenilgi demektir. Sosyalist Eşitlik Partisi'nin ve siyasi dayanışma içinde olduğu 4. Enternasyonel'in Uluslararası Komitesi'nin amacı, 4. Enternasyonel'in kurucusu Troçki'nin şu sözlerinde özetlenmektedir. Sosyalist devrim yoluyla emekçilerin ve sömürülenlerin tam maddi ve manevi kurtuluşunu sağlamak. Tüm insanlığın kaderinin söz konusu olduğu bu mücadelede bize katılın. Sosyalist Eşitlik Partisi.org adresini ziyaret edip belgelerimizi inceleyin ve partiye katılın. Teşekkürler.